Bazen insanın hayatını değiştiren şey büyük bir servet değildir. Bazen küçücük, paslanmış bir anahtardır. Bunu bana yıllar önce tanıştığım yaşlı bir adam öğretti. Kışın en soğuk günlerinden biriydi. Hava griydi. İnsanlar başlarını eğmiş, telaşla yürüyordu. Kimse kimseye bakmıyor, herkes sadece kendi hayatına yetişmeye çalışıyordu. Otobüs durağında beklerken dikkatimi yaşlı bir adam çekti. Eski ama temiz bir paltosu vardı. Elindeki bastona sıkıca tutunuyordu. Yüzünde garip bir huzur vardı. Sanki yıllardır hiçbir şeye kızmamış gibiydi. Otobüs geldi, herkes aceleyle bindi. Yaşlı adam ise en son bindi. Şoför, yaşlı adamın cebinden çıkardığı bozuk paraları saymasını beklerken sabırsızlandı. "Amca, biraz hızlı olur musun?" dedi. Yaşlı adam sadece gülümsedi. Arka tarafta boş bir koltuğa oturdu. Bir süre sonra otobüs ani fren yaptı. Yaşlı adamın cebinden küçük, eski bir anahtar yere düştü. Kimse dönüp bakmadı. Anahtarı yerden alıp kendisine uzattım. Elime verirken gözlerimin içine baktı. "Teşekkür ederim," dedi. Sonra ekledi. "İnsanlar artık yere düşen eşyalarını değil, birbirlerini bile kaldırmıyor." Bu cümle bütün gün aklımdan çıkmadı. Otobüsten birlikte indik. Neden bilmiyorum ama onunla yürümeye başladım. Konuşmayı seviyordu. Bir ara cebindeki anahtarı gösterdi. "Bu anahtarın hiçbir maddi değeri yok," dedi. "Çünkü açtığı kapı artık yok." Merak ettim. "Neden hala taşıyorsunuz?" diye sordum. Bir süre sustu. Sonra derin bir nefes aldı. "Çünkü bu anahtar bana kim olduğumu unutturmuyor." Yıllar önce küçük bir marangoz dükkanı varmış. Sabah gün doğmadan açar, akşam hava kararana kadar çalışırmış. Kazancı çok büyük değilmiş ama huzuru varmış. Sonra zaman değişmiş. Büyük mağazalar açılmış. İnsanlar el emeğini bırakıp ucuz olanı tercih etmiş. Siparişleri azalmış. Borçlar birikmiş. Sonunda dükkanını kapatmak zorunda kalmış. Kapıyı son kez kilitlemiş. İşte cebindeki anahtar, o dükkanın anahtarıymış. "Dükkan gitti," dedi. "Ama o dükkanda öğrendiğim şeyler hala benimle." Sonra yürümeye devam etti. İnsanlar zengin olmayı başarı sanıyor. Oysa asıl başarı, sahip olduklarını kaybettiğinde bile karakterini kaybetmemektir. O an sustum, çünkü haklıydı. Birçok insan parasını kaybedince değişiyor. Makamını kaybedince değişiyor. Çevresindeki insanlar gidince değişiyor. Ama gerçek karakter, bütün bunlar yok olduğunda ortaya çıkıyor. Yaşlı adam anlatmaya devam etti. "Dükkanımı kaybettim. Arabamı sattım. Evim küçüldü. Arkadaşlarımın çoğu kayboldu. Ama vicdanımı hiç satmadım. İşte bu yüzden geceleri rahat uyuyabiliyorum." Bu cümle içime işledi. Çünkü çoğumuz daha büyük evlerin, daha pahalı telefonların ve daha fazla paranın peşinde koşarken geceleri huzurla uyuyup uyuyamadığımızı unutuyoruz. Hayat bize sürekli bir şeyler kazandırıyor ama aynı zamanda bizden de bir şeyler alıyor. Gençliğimizi, sağlığımızı, sevdiklerimizi, fırsatlarımızı, hiçbirimiz elimizdekileri sonsuza kadar tutamayacağız. Asıl soru şu: onlar giderken biz nasıl bir insan olarak kalacağız? Yaşlı adam yürürken son kez cebindeki anahtara baktı. Gülümsedi. İnsan bazen kaybettikleri sayesinde kim olduğunu öğreniyor. O gün onu son görüşümdü. Bir daha hiç karşılaşmadık. Ama yıllar geçtiği halde o paslanmış anahtarı hiç unutmadım. Çünkü aslında o anahtar bir kapıyı değil, bir gerçeği açıyordu. Hayatta en değerli şey sahip olduklarımız değildir. En değerli şey, onları kaybettiğimizde bile içimizde kalan insandır. Belki bugün cebinizde böyle eski bir anahtar yok. Ama mutlaka sizi siz yapan bir hatıranız vardır. Onu saklayın. Çünkü insanı ayakta tutan bazen cebindeki para değil, kalbindeki hatıralardır.